Merhaba dostlar, Kripto Meta kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda Huobi ile daha önce tanışmamış olanlar için Huobi'ye nasıl kayıt olunur, Huobi'de alım satım, Huobi'ye para yatırma işlemleri nasıl yapılır bunları göreceğiz. Ayrıca Huobi'deki eşsiz ödüller kazanma şansını da yakalayabileceksiniz dostlar. Eğer daha önce Huobi'ye kayıt olmadıysanız bu video tam size göre dostlar. Öncelikle biz bu Huobi'ye nasıl kayıt oluruz? Siz şu an açıklamalar kısmında, videonun açıklamalar kısmındaki referans linki ile veya referans kodunu kullanarak Huobi'ye kayıt olursanız %10'luk bir komisyon indirimden faydalanabilirsiniz dostlar. Peki bunu nasıl yapacaksınız? Açıklamalar kısmındaki referans linkine tıkladınız. Bu sayfaya geldiniz dostlar. Aynı şekilde telefonda veya bilgisayarda bunu yapabilirsiniz. Referans linkiyle buraya geldiniz veya Google'dan arattırarak buraya geldiniz dostlar. Bu kısımda kayıt kısmından siz giriş yapıyorsunuz. İster e-posta ile ister telefon bilgileriyle siz buradan girişinizi yapabilirsiniz. E-postanızı gireceksiniz. Siz kendinize göre belirlediğiniz şifreyi gireceksiniz. Sonrasında eğer bu %10'luk davet kodundan ve ilerleyen zamanlarda Huobi'nin sunduğu fırsatlardan faydalanmak istiyorsanız kesinlikle bir referans koduyla kayıt olun. Bu benimkinin olması şart değil dostlar ama referanssız kesinlikle kaydolmayın. Çünkü referans koduyla kaydolduğunuzda bütün borsalarda bu geçerli. Referans linkiyle veya referans koduyla kaydolduğunuzda borsalar size bazı fırsatlar sunuyor. Bu fırsatları kaçırmayın. Kesinlikle bir referans koduyla kaydolun. Buradaki e-posta şifre ve referans kodunu buraya girdikten sonra kaydol kısmına tıklıyorsunuz ve siz bu borsaya kaydolmuş oluyorsunuz dost. Ben buradaki işlemleri gerçekleştirdiğim için kendi hesabıma giriyorum. Direkt dostlar burayı kapatıyorum. Şimdi siz bu borsaya kaydolduğunuzda sizleri ne bekliyor? Öncelikle burada gördüğünüz gibi alt kısımda şu kısımda sizi bekleyen bir sürü ödül var. Yaptığınız işlemlere göre farklı farklı ödüller kazanıyorsunuz dostlar. Farklı zamanlarda bunlar yenileniyor ve yerine yenileri geliyor. Yani biz kaybettik diye düşünmeyin veya bunlar bizim işimize yaramayacak diye düşünmeyin. Bunlar şu an videoyu çektiğim zaman bulunan ödüller yenileniyor. Sürekli hani yerine yenisi geliyor. 1 milyon dolarlık işte 500 binlik şu kadarlık bu kadarlık yeni ödüller geliyor. O yüzden herhangi bir kaybınız olmuyor. Siz öncelikle buraya kaydoldunuz. Herhangi bir borsada ne yapmanız gerekiyor dostlar? Bir borsaya kaydolduğunuzda öncelikle sizin KYC'nizi yani kimlik onayınızı yapmanız gerekiyor. Onu nereden yapacağız? Şu kısımda insan profil simgesine geldiniz. Profil simgesinde burada kimlik doğrulama kısmı var. Kimlik doğrulamaya tıkladınız. Burada sizin kimliğinizi doğrulamanızı isteyecek. Peki kimlik doğrulama yaparken Huobi'ye neler vereceğiz? Burada gördüğünüz gibi kimlik doğrulama ve selfie doğrulaması olacak. Kimliğinizi nasıl doğrulayabilirsiniz? Şurada yazıyor gördüğünüz gibi kimlik kartı, pasaport veya ehliyet bunlardan herhangi birini kullanabilirsiniz. Bunları kullanarak kimliğinizi doğrulayacaksınız. Ben de doğrulandığı için onaylandı yazıyor. Siz buraya geldiğinizde üzerine tıklıyorsunuz. Tıkladıktan sonra kimliğinizin ön ve arka yüzünü veya ehliyetinizin, pasaportunuzun her ne kullanmak istiyorsanız bunun ön ve arka yüzünü kullanarak burada kimlik doğrulamanızı yapıyorsunuz. Çok uzun süren bir doğrulama değil. Hani kimliğinizi buraya kaydettikten sonra en fazla 24 saat içinde doğrulanması lazım ki o kadar bile sürmeyecektir. Emin olun anında doğrulanacaktır. Ayrıca bir de selfie doğrulaması kameranın karşısında sizin işte selfie doğrulamanızı yapmanızı isteyecek. Sağa sola başınızı çevirmenizi isteyecek. Bu şekilde siz buradan kimlik doğrulamasını yapacaksınız. Kimlik doğrulamasını da yaptıktan sonra kesinlikle yapmanız gereken bir şey daha var. Siz ne yapmanız lazım? Buranın güvenlik önlemlerini almanız lazım. Her borsada bunu yaparsanız iyi olur. Onu nasıl yapacağız peki? Buraya yine profil simgesine geldik. Oradan hesap ve güvenlik kısmına tıkladık. Hesap ve güvenliğinizi gördüğünüz gibi zaten burada karşıma geldi. Nasıl güvenliği sağlayacağım? Google Authenticator'la doğrulamasını yani iki faktörlü doğrulamayı etkinleştir. Bir de SMS doğrulamasını etkinleştir. Ben bunları şu an yapmadım. Ama sizle beraber yapacağım.
Şimdi öncelikle zaten kaydolurken siz e-posta doğrulamasını yapıyorsunuz. E-posta ile güvenliği sağlıyorsunuz. Sonrasında siz telefon numarasıyla ve Google Authenticator ile 2 faktörlü doğrulamayla bunu yapabilirsiniz. Google Authenticator nasıl kullanılacağını bilmiyorsanız kanalımdaki videolarda Google Authenticator'ın nasıl kullanıldığını anlattığım, 2 faktörlü doğrulamanın nasıl kullanıldığını anlattığım videomu izleyebilirsiniz. Bu şekilde Google Authenticator ile doğrulamanızı ve sonrasında güvenlik önleminizi alabilirsiniz. Buradan Google Authenticator dedim. Buradan bağla dedim. Burada bana kare kod verdi. Bu kare kodu Google Authenticator'dan tarattırdığımda sizin 2 faktörlü doğrulamanız olmuş olacak. Gerçekleşmiş olacak. Google Authenticator güvenlik için önemli. Niye önemli? Orada sürekli değişen, hani 10, 20, 30 artık saniyede bir değişen bir güvenlik önlemi var. Yani sizin telefonunuzu, sizin Google Authenticator'ınızı bilmeyen birisi sizin hesabınıza giriş yapamaz dostlar. O yüzden bunu yapmanız önemli. Siz bunların hepsini yaptınız. Kaydoldunuz, kimliğinizi onaylattınız, güvenlik önlemlerinizi aldınız. Geriye ne kaldı? Geriye buraya para aktarma kaldı. Şimdi para aktarmasını nasıl yapabilirsiniz? Şuradan bakiyeye geldiniz. Varlıklara genel bakış dediniz. Sizin zaten içinde hesabınızda ne kadar olduğu yazıyordur dostlar. Tabii siz ilk defa kaydolduğunuz için bunların hepsi sıfır olacak. Peki ne yapmamız gerekiyor buraya para yatırmak için? Buraya para yatırmak için adı üzerine yatırma kısmına tıklıyorsunuz. Ha bu arada siz bunu telefonunuzdaki uygulamadan da yapabilirsiniz veya arama motorlarından da bunu yapabilirsiniz dostlar. Buraya geldiniz. Buradan yatırma şeklinde yatırma kısmına tıkladınız. Ne yatıracaksınız, ne kadar yatıracaksanız şuradan coin'i öncelikle seçiyorsunuz. Genellikle borsalara yatırma işlemi yaparken komisyon ücretinin, fee ücretinin düşük olduğu coinleri, kriptoları tercih edin dostlar. Niye? Çünkü bazı kriptolar yatırdığınızdan daha fazlasını sizden isteyebiliyor. O yüzden siz düşük olanları seçin. Ne olabilir bunlar? XLM olabilir veya TRX olabilir. Bunlar tabi TRX'i tercih ederseniz güzel olur. Çok fazla bir fee ücreti ödemezseniz 1-2 liralık bir fee ücreti ödersiniz. Buraya mesela TRX yatıracağız. TRX'i seçtim. Onun sonrasında zincir yine TRX olacak. Burada bizim adresimiz, yatırım adresimiz var. Hangi borsadan yatıracaksak, hangi borsadan buraya atacaksak o borsaya gitmemiz lazım. O borsadan ya kare kodunuzu telefonunuzdan tarattırabilirsiniz ya da buradaki adresi kopyaladınız. Sonrasında mesela Binance'a gidelim. Ben Binance'tan Huobi'ye para atacağım diyelim. Buradan Binance'a girişi gerçekleştirdim. Cüzdan kısmına geldim. Burada gördüğünüz gibi spot cüzdanı yazan kısımda yatırma ve çekme yazıyor. Bu yatırma ve çekme kısmına girdim. Yatırma çekme kısmında ne yapmıştık? Huobi'de biz yatırma demiştik. Burada da doğal olarak çekme diyeceğiz. Ama çekme işlemini yapabilmek için oradan Tron'u seçmiştik ya. Burada da bizim varlıklarımızın içinde Tron, TRX'in olması gerekiyor. Olduğunu varsayarsak şimdi çekme kısmına geldik. Tron'u seçtik. Şuradan coinlerden Tron'u seçiyoruz. Buraya Huobi'den kopyaladığımız adresi yapıştırdık dostlar. Sonrasında ağ zaten buraya geldi. Gelmediyse de siz Tron ağını seçin. Farklı bir ağ seçtiğinizde sizin coin'inizin kaybolma ihtimali var. Yani hesabınıza ulaşmama ihtimali var. O yüzden bu işlemleri doğru yapın ki paranız kaybolmasın. Kaybetmeyin dostlar. Buraya adresi yapıştırdık. Ağı seçtik. Çekilecek tutar. Buradan ne kadar çekecekseniz onu seçebilirsiniz veya maksimum hepsini çekecekseniz maksimum diyebilirsiniz. Sonrasında çekme kısmına tıkladığınızda dostlar
Sizden bazı tabi güvenlik önlemlerini aldığınız için e-posta doğrulamasını, SMS doğrulamanızı veya Google Authenticator doğrulamanızı isteyecek. Onun sonrasında zaten en fazla yarım saat içinde veya bir gün içinde çektiğiniz kriptoya bağlı olarak bunun ulaşma süresi var. Bunu e-mail olarak zaten uyarısını alırsınız, postasını alırsınız ve paranızın geçip geçmediğini öğrenirsiniz. Bu işlemleri yaptıktan sonra sizin paranız buraya geçer. Sizin kriptonuz buraya geçer dostlar. Sonrasında eğer buradan para çekmek istiyorsanız ne yapacaksınız? Peki buraya parayı yatırdınız. Bu defa da tam tersini yapacaksınız. Buradan ne yaptınız? Borsa hesabı yatırma çekme dediniz. Bu defa yatırmayı değil buradan çekme işlemi yapacağınız için çekmeyi tıklıyorsunuz. Aynı şekilde Binance'a göndereceğinizi varsayalım. Buradan cüzdan, spot cüzdanı bu defa Binance'a yatıracağınız için Binance'da yatırma kısmını tıklamanız lazım. Gördüğünüz gibi burada yatırma var. Yatırmaya tıkladınız. Bu defa buradan adres alarak Huobi'ye yapıştıracaksınız ki oradan para çekme işlemini gerçekleştirebilin. Yine TRX diyelim. Tron'u seçelim. A seç dedi. Burada yine TRX bizden en az fi ücretini alacak kısım. Minimum yatırma demiş filan. Bunları yapıyorsunuz. Buradan bu adresi kopyaladınız. Huobi'ye geldiniz. Yine TRX'i burada da seçelim. Çekme adresini buraya yapıştırdık dostlar. Ne kadarlık bir kesinti yapıyor? 0.07763 USD'lik yani dolarlık bir kesinti komisyon alıyor. Şurada biraz daha fazla. Sonra buradan çekmek istediğiniz miktarı giriyorsunuz veya hepsi diyorsunuz dostlar. Sonra çekme dediğinizde sizden işte güvenlik önlemlerini ister ve çekim işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Bu şekilde Huobi'de yatırma ve çekme işlemlerini yapabilirsiniz dostlar. Onun dışında Huobi'de biz başka neler yapabiliyoruz? Tabi bir borsa olduğu için siz burada piyasalardaki buradaki yatırım işlemlerinizi yapabileceğiniz kriptoları görebilirsiniz. Nereden? Bu yukarıdaki piyasalar kısmından bu kriptoları görebiliyorsunuz dostlar. Son 24 saatlik değişimini görebiliyorsunuz. Sonrasında buradaki en yüksek, en düşük, o gün içindeki en yüksek, en düşük fiyatları görebiliyorsunuz filan. Bu şekilde siz bu borsadaki işlemleri yapmanız için gerekli her şeyi bulabilirsiniz. Buradan mesela ben bir yatırma çekme işlemi yapacağım. Ne yapmam lazım? Buradaki herhangi bir kriptoya girmem lazım. Mesela TRX ile yatırma çekme işlemi yaptık ya. TRX'e bakalım. Mesela TRX alacağız veya satacağız. Onu yapmak için TRX'in üzerine tıkladım. Bu sayfa borsaların genelinde benzer olan bu sayfa geldi karşımıza. Bu sayfada ne yapmamız gerekiyor? Alım yapacaksak buradan, satma işlemi yapacaksak elinizde varsa da sat kısmından işlemleri yapacaksınız. Şimdi burayı bildiğinizi varsayıyorum veya bilmeyenler için kısaca geçeyim. Limit sizin belirlediğiniz limittir. Yani bu limite gelince benim elimdeki kriptoyu sat demek istiyor. Piyasadaki en son, yani şuradaki şu satma işlemleri, bu alış işlemleri, piyasada alış yapacaksanız piyasada en son satılan kısımdan siz ne yaparsınız? Alma işlemini gerçekleştirirsiniz. Piyasayı seçtiğinizde buradaki en düşük kısım neresi ise sizi oradan alım işlemini gerçekleştirirsiniz. Sonrasında limit olarak gerçekleştirdiğimizi varsayalım. İşte şu fiyata gelince sat dedik. Mesela şu an kaçta? 0.076 375 yazmış. Biz buradan daha düşük bir şey seçelim veya artık ne seçmek istiyorsanız, hangi fiyattan almak istiyorsanız buradan seçim işlemini yapıyorsunuz. Ne kadarlık bir TRX alacaksınız. İster buradan elinizdeki USDT'ye göre belirleyin. Mesela hepsini %100'ü, elimdeki USDT'nin %100'ünü aldığımda bu kadarlık bir
TRX yapıyormuş veya buraya işte kaç tane alacaksanız 15 tane alacağım dediniz. Ona göre işleminizi yapabilirsiniz. Satın al dediğinizde şurada belirlediğiniz limit ne kadarsa ona göre bir alım işlemini o limite gelince yapar. Sat'ta da aynı şekilde limitten yaparsanız o belirlediğiniz fiyattan satım işlemini gerçekleştirir. Piyasadan yaparsanız da yine aynı şekilde buradaki piyasada ilk alım satım neredeyse oradan işlemi yapar. Bu şekilde piyasadan alımını veya satma işlemini yaparsınız. Limit, yine limitten gidelim. Limiti seçtik. İşte buradan şu fiyatı aldık. Diğer limit kısmında satarken de ne kadara satalım? 80'e sattığımızı varsayalım. 0.80'e satıyoruz dostlar. Bu defa yine miktarınızı giriyorsunuz veya buradan %100'ünü yüzde kaçını satacaksanız onu belirliyorsunuz. Sat dediğinizde sizin buradaki belirlediğiniz limite geldiğinde satma işlemini gerçekleştirir. Bu stop limite çok fazla ayrıntıya inmiyorum. Hatta şu an hiç değinmesem de olur. Biz piyasa ve limiti bilsek olur. Limitte nedir? Buradaki şu kısım bizim belirlediğimiz fiyata geldiğinde satış veya alış işlemini gerçekleştirir. Piyasada ise siz bu, yani piyasa daha hızlı alım satım kısmıdır. Ama piyasada burada neyse o. Yani sizin tercih hakkınız yoktur. Hangi fiyattan alış satış yapacağınızı tercih etmezsiniz. Eğer aceleniz varsa herhangi bir şey almak veya satmak zorundaysanız hemen piyasadan alım satım işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz. Burada zaten grafik bu sayfada görünüyor veya başka bir kripto üzerinde işlem yapacaksanız ona da sol taraftan ulaşabilirsiniz. Mesela buradan BTC'ye geçtiğimizi varsayalım. BTC'de işlem yapacaksınız. Buradan BTC USDT, bilmeyenler için USDT nedir? Doların kripto halidir. Yani stabildir. Dolarla beraber dolar ne kadarsa bu da aynı şekilde işlem görür. Dolar olarak işlem görür bu borsalarda. Şimdi burada işlemi anladık sanırım. Limit ve piyasa işlemlerini bu şekilde yapabiliyorsunuz. Huobi Global'de, Huobi'de. Yine ana sayfaya gelelim. Burada başka spot işlemler, yine borsaya aynı şekilde biraz önce girdiğimiz yere girebiliriz. Vadeli işlemlere ayrı bir video ayıracağım. İşte future işlemlere ilk başlarda yapacağınız şey, bu işlemleri öğrenirken yapacağınız şey spot işlemlerdir. Margin işlemlere, future işlemlere asla bulaşmayın diyorum dostlar. Öncelikle spot işlemlerde borsada işlem yapın. Yani şu piyasaları girdiğinizde kesinlikle spot işlemlerde borsada işlem yapın. Kesinlikle future'a veya margine bulaşmayın. Şimdi biz buradan kayıt işlemini yaptık. Alım satımı yaptık. Yatırmayı yaptık. En son Huobi'nin bize sunduğu fırsatlar var. Gördüğünüz gibi Huobi'de bizlere çeşitli fırsatlar sunuyor. Bu fırsatlardan birisi nedir? Prime List. Huobi'nin Prime List'inde bize her hafta bir ön satış sunuyor. Ön satış koşullarını karşıladığımızda airdrop'tan alma hakkına veya airdrop ön satışa katılma, çekilişe katılma hakkına sahip oluyoruz biz. Şurada mesela bu hafta ne varmış? ERT adında bir tane kripto varmış. Kriptonun ön satışı varmış. Bunun üzerine tıkladığımızda ne kadar kaldığını, neler yapmamız gerektiğini, buna ait şartları, projenin tanıtımını, her şeyi burada bulabiliyoruz dostlar. Yani Prime List'i kullanarak siz buradan kazançlar elde edebilirsiniz. Ön satışlarda gerçekten güzel kazançlar oluyor. Ön satışta 30-40x yapan coinleri yakalayabiliyorsunuz. Eğer bunları alırsanız gerçekten 30-40x yapabiliyor dostlar. Yani buradan maksimum zaten 50 dolarlık bir ön satış veriyor size. Şimdi bu ön satışta neler var? 2 katılma hakkı var. Biri çekilişe katılıyorsunuz. Biri de direkt hakka sahip oluyorsunuz. Onun için HT tutuyorsunuz ve çekiliş içinse
ne yapmanız lazım? Bazı şartları karşılamanız lazım. Çekilişe katılanlar artık şansına kazanıp kazanmamak. Diğer HT tutarak katılanlara ise aynı şekilde ama bu defa kesinlikle ön satıştan pay veriyor ve bu şekilde ne yapabilirsiniz? Siz kazanç elde edebilirsiniz. Gerçekten güzel kazançlar. 50 doları 30-40 kat, yani 2000-3000 dolar kazanma şansınız var bu ön satışlardan. O yüzden Huobi'ye kayıt olduysanız kesinlikle bu Prime listlere katılmaya çalışın dostlar. Hepinize bunu öneriyorum diyelim. Yatırım tavsiyesi değil. Tabii ki de her videoda herkesin söylediği gibi benim de söylediklerim yatırım tavsiyesi değil. Sadece sizi bilgilendirmek amaçlı olan şeyler. Bunun dışında Huobi'de Prime List kazanç yollarından birisi. Tabii alım satım yaparak kazanç elde edebilirsiniz. Burada başka neler var? Mesela 1 milyon dolarlık ödül kısmı var. Yine bu 1 milyon dolarlık kısımda yine bazı işlemler yapmanızı, bazı görevleri yerine getirmenizi istiyor. Bunun görevleri yerine getirdiğinizde size ödüller veriyor dostlar. Veya neler var başka? Sihirli madenci vardı. Burada şu an görünmüyor ama telefon uygulamasında girdiğinizde sihirli madenci var. Kesinlikle bunu oradaki işlemleri yaparak, yani 2 doge, 3000, 6000 Shiba, işte 10.000, 10 milyon Shiba gibi ödüller veriyor sizlere. Sizler günlük olarak buralardan kazançlar sağlayabilirsiniz. Oradaki görevleri yerine getirebilerek. Yani şurada gördüğünüz gibi 10 milyon dolarlık Doge Shiba paylaşmak için işte bir arkadaşınızı davet edin demiş. Burada niyeyse gelmedi ama telefondan, uygulamadan tam da gelmişti. Neyse, telefondan, uygulamadan giriş yaptığınızda siz buradaki Doge ve Shiba'lerden alma hakkını kazanırsınız. Burada gerçekten sürekli yenilenen ödül kısımları var. Ödül havuzları var. Siz Huobi'ye kaydolarak bu ödüllerden almaya hak kazanabilirsiniz. Huobi ayrıca Binance gibi alım satım işlemlerini de gerçekleştirirsiniz. Bu şekilde bu borsayı kullanabilirsiniz dostlar. Benim bu videoda söyleyebileceklerim bu kadar. Eğer sormak istedikleriniz varsa yorumlar kısmından sorabilirsiniz dostlar. Bütün yorumlara elimden geldiğince cevap vermeye çalışıyorum. Ayrıca kanala abone olarak bana destek olursanız çok sevinirim. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum dostlar. Hepinize bol kazançlar. Her şey gönlünüzce olsun.